Herkese merhaba. Stage 1'in 3. hafta maçları tamamlandı. Bu hafta alınan sonuçlarla birlikte bazı takımlar için işler iyice zorlaşmaya başladı. Haftanın sonuçlarıyla Pexa Büten'e geçiş yapalım. Hafta temsilcimiz BBL ile Giant arasındaki seriyle başladı. BBL'i seçimi Heaven ile açılan seride Giant önceki komp tercihini korurken BBL bu sezon kullandığı kompu değiştirerek Jet'li Double Initiator yapıyla sahne aldı. İlk yarıyı önde kapatan taraf Giant olsa da ikinci yarıda BBL oyuna ortak oldu. Ancak son bölümlerde yeniden kontrolü ele alan Giant 13-11'lik skorla haritayı kazanarak seride öne geçti. Seri Lotus ile devam etti. İki takımın da bu haritada ilk kez sahne aldığı karşılaşmada BBL Double Duelist komp tercih ederken Giant Chamber'lı Double Controller komp ile oynadı. Baştan sona BBL kontrolünde geçen harita 13-7 sonuçlandı ve seri 1-1'e geldi. Karar haritası Split'te Giant önceki komp tercihini korurken BBL Eternal Fire mağlubiyeti sonrası komp değişikliğine gitti. Yeni düzende yalnızca Raze korunurken diğer tüm ajanlar değişti. Ancak bu tercih beklenen etkiyi yaratmadı. Split'te 13-9 kazanan Giant seriyi de 2-1 kapatarak haftanın kritik galibiyetlerinden birine imza attı. Navi'nin yeni transferi Exit'in vize sorunları nedeniyle forma giyememesi sonrası takımda kolayca görev alıyordu. Ancak bu hafta kısa süre önce Heretics'ten ayrılan Comeback'in Navi forması giyeceği açıklandı. Ayrıca Comeback'in VCT kariyerinde ilk kez forma giydiği Gentlemate'e karşı sahne alması seriyi onun adına daha da özel kıldı. Seri Gentlemates'in seçimi Pearl ile başladı. Gentlemates kompunu korurken Navi Veil yerine Neon tercihi yaptı. Maça kusursuz başlayan Navi ilk yarıyı 9-3 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir oyun ortaya koyan Gentlemates yalnızca bir round kaybederek müthiş bir geri dönüşe imza attı ve haritayı 13-10 kazanarak seride öne geçti. Lotus ile devam eden seride Navi komp düzenini korusa da ajan dağılımında oyuncular arasında değişiklik yapıldı. Gentlemates ise ilk Lotus maçına Double Duelist artı Double Controller komp ile çıktı. Gentlemates kontrolünde geçen harita 13-8 sona erdi ve seri 2-0 tamamlandı. Unfortunately, he's gonna go. Yeah, walks in, finds the first one cleanly. Rooksix still hanging around the silent drop. Glyph needs to be on top of this. Paranoia drops in the opposite way! Lands both shots on the shorty. And now it's come back. The stand in against him! But no one can... Bu seride Comeback'in katılımıyla Filu'nun ana duelist rolüne geçtiği, Comeback'in ise Stage 1 boyunca Chamber tercihini sürdürdüğü görüldü. İkinci gün Eternal Fire Team Vitality karşılaşmasıyla başladı. Bind ile açılan seride Vitality Double Duelist komp tercih ederken Eternal Fire Fnatic mağlubiyeti sonrası komp değişikliğine giderek tek duelisti ve Vice içeren Double Controller yapısına geçti. Eternal Fire'ın baskılı oyunu karşısında zorlanan Vitality ilk yarı 9-3 geride kapattı. İkinci yarıda direnç göstermeye çalışsalar da bu yeterli olmadı ve haritayı 13-11 kazanan Eternal Fire seride 1-0 öne geçti. Seri Lotus ile devam etti. Vitality haritaya standart tek duelist komp ile çıkarken Eternal Fire ilk hafta Fnatic karşısında aldığı ağır Lotus yenilgisinin ardından kopta değişikliğe giderek Sky Veto yerine Fate Viper tercih etti. Baskın oyununu burada da sürdüren temsilcimiz rakibine şans tanımadı ve haritayı 13-6 kazanarak seri 2-0 ile noktaladı. Günün diğer serisinde Carmine Corp ile Team Heretics karşı karşıya geldi. Heaven ile başlayan seride iki takımın da komp tercihler arasında tek fark Fate Sova seçimi oldu. Rakibinin haritasında oldukça rahat bir oyun sergileyen Casey 13-6'lık skorla galibiyete ulaştı ve seride 1-0 öne geçti. Lotus ile devam eden seride Casey Double Duelist komp ile sahne alırken Heretics önceki kompunu değiştirerek Double Duelist yapıya geçti. Ancak bu kez sahnede bambaşka bir oyun vardı. Heretics adeta fırtına gibi eserek haritayı 13-2 gibi ezici bir skorla kazandı ve seriye denge getirdi. Serinin kazananı Fracture haritasında belli oldu. Casey önceki komp yapısını korurken Heretics ilk kez oynadığı bu haritada da Double Duelist tercihine devam etti. Haritaya hızlı başlayan Heretics yakaladığı üstünlüğü maç boyunca bırakmadı. 20. roundda skor 13-7'ye getiren Heretics seriyi 2-1 kazanarak galibiyete uzandı. Haftanın son günü merakla beklenen Food Team Liquid karşılaşmasıyla başladı. İki namağlup takımın mücadelesinde kazanan taraf playoff biletini de garantileyecekti. Food kickoff boyunca sürdürdüğü Biriz banından Stage 1 ile birlikte vazgeçmişti ve seri Liquid'in Biriz seçimiyle başladı. Temsilcimiz haritaya Double Duelist komp ile çıkarken Liquid Double Initiator tercih etti. Maça hızlı giren Liquid 4-0 öne geçti. Ancak Food'un güçlü geri dönüşü ilk yarı skorunu 8-4'e getirdi. İkinci yarıda Liquid oyuna ortak olmaya çalışsa da son bölümlerde kontrolü ele alan Food haritayı 13-9 kazanarak seride 1-0 öne geçti. To just support this push on down. Yetege already in the corner. Drone there showing disrespect. Seri Heaven ile devam etti. Liquid önceki kompunu korurken Foot Killjoy Veil yerine Cypher Jet tercihine yöneldi. Büyük çekişmeye sahne olan haritada normal sürede kazanan çıkmadı ve mücadele uzatmalara taşındı. Uzatmalarda hata yapmayan Foot 28 round sonunda galibiyete ulaşarak seri 2-0 kapattı. Bu sonuçla Foot Stage 1'de namağlup liderliğini sürdürürken playoff biletini de cebine koydu. Hafta Pacific Fnatic serisiyle kapanış yaptı. Fnatic rakibinin seçimi olan Split'te 13-11 galip gelerek seriye 1-0 önde başladı. Serinin ikinci haritası Fnatic'in tercihi Lotus oldu. Fnatic bu haritada önce
önceki komptan Veile'yi çıkarıp yerine Neon'u dahil etti. Pasifik ise Lotus'taki ilk maçına Sage ve Veto içeren farklı bir komp ile sahne aldı. Ancak güçlü rakibi karşısında istedikleri direnci gösteremeyen Pasifik'e karşı Fnatic rahat bir oyun sergiledi ve haritaya 13-4 kazanarak seri 2-0 noktaladı. Rekabetin izleri Kraven'in harika operatör savunmasıyla başlıyor. BBL have been able to create enough pressure to put Kraven under the microscope. He's the one with an operator of his own. And there are vines there to just stall this out as well, but Kraven wants a little bit more. He's not going to stop heating up. Kraven with 3 already under his belt. But even that isn't enough to satiate the hunger. Kraven! Bloody do it. Oh my god, a brilliant 4K. Lovely man. stuff. Yeah, it's vintage, man. Spline up as well. Feels like I'm watching 2020 NA Valorant. It's crazy. It really is. He can't believe it himself. No, he can't. Narrate'in kullandığı beklenmedik görüş adeta roundu bitiriyor. This anymore. It's a pretty standard across the board opinion. The Ares sucks. Well, the next person to bite is still getting it. Abbott though, he's done well. And there comes the Ares from above. You couldn't have done that with any Not other. the Ares was far more important. Classic kill as well. Purple Sova ultisini ıskalayınca ortaya eğlenceli bir sekans çıkıyor. It's a 2 versus 1, and it's the Hunter's Fury he has to depend upon. The bolt's not hitting. He missed! Yetigy is just holding on. It's 8 for Foot and Team Liquid after 4 ultis. Life so far in stage 1 with some wise words from Nats. Bro, where's the bomb? I don't know where the bomb is. Zeus jet ultisiyle şov yapıyor. The smoke for now, but before it expires, he drops back and Camo will collect. Zeus, the one with the scope weapon this time, delivers a bullet to Miniboo, but it's the Blades that will have to do the talking now. Classic out to stop the Seekers, knives in his hands! Zeus does it all! Run it back, and they never got the value. So with 1 round left to play and 1 round between these 2 teams, I think we could end up with a tied game heading into that second half. You're very right. Dead Heat anticipated. Alpha önce Satchel'ı sonra rakibini vuruyor. Across that information with no wall to cut. Sight lines, but can't find this first one. That's it, catches the Satchel! Think about to win an attack in half. İki Omun'un benzer hamlesinde kazanan Boster oluyor. About where it's like that. Yeah, you can't stop us. Again, right place. Look up! Look up! How is Boaster still alive in this position? He has an operator! He TB'd across with an open. No, another one! Pulling out the operator at some of the most unorthodox times. I love how he paranoid him here. Yeah. Leave no stone unturned. Completely unnecessary. Hasar tablosunda bu hafta zirvede 292 ACS ile Zeus yer aldı. Onu Kickoff'un lideri Martin takip ederken Kayak, Easy ve Koşma Rush ile ilk 5'li tamamlandı. Alt sıralarda ise 129 ACS ile Fnatic'in acele Boster bulunurken Cupert, Yutujay, Seven ve Starzo listenin devamında yer aldı. Haftanın en çok tercih edilen ajanı bu haftada değişmedi. Neon neredeyse tüm maçlarda kendine yer buldu. Mix, Reyna, Iso, Harbor, Gecko, Deadlock, Claw ve Yoru ise bu hafta hiç tercih edilmedi. Harita tarafında ise en çok oynanan map Lotus oldu. Bind, Pearl, Fracture haftanın en fazla yasaklanan haritalar olarak öne çıktı. Stage 1 4. hafta maçlarıyla devam edecek. Artık oynanacak karşılaşmalar playoff yolunda kritik bir önem taşıyor. Bu yolda başta temsilcilerimiz olmak üzere tüm takımlara başarılar. Pexa Bülten'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.